Selamlar dostlar, Old Mod Sene hepiniz hoş geldiniz. Mükemmel modların bulunduğu bu mod paketinde 100 günde maksimum sayıda görev bitirmeye çalışacağım. Ben modlara ve seriye hiç hazırlık yapmadan başlayacağım ve boş beklediğimde bile zaman akıyor olacak. Bakalım challenge sonunda kaç görev bitirebileceğim. Skyblock'ta Old Mod Sene başlamış bulunmaktayız. Şimdi öncelikle şöyle birazcık yapraklarımızı bir toplama yapalım. Tamam, küçük bir şey kontrol ettim. Yukarıda şimdi ödüllerimiz de geliyor bir yandan. Şöyle 2 tane odunumu kıracağım önce. Ardından bir taktik yapmak istiyorum. Hemen bunu oluşturacağım. Bir tane crafting table yapacağım kendime. Şöyle crafting table'dan da kendime stick yapacağım. Bunlarla da şöyle ilk crook'umuzu yapalım hemen. Tabii crafting table'ımız burada kalmasın değil mi? Bunu da bir envanterimize geri atalım. Tabii bununla birlikte birkaç görevimiz herhalde bitti. Mükemmel. Ve de Chapter 1'la başlayalım bakalım. Şimdi öncelikle Punching Trees kısmını bitirdik. Bununla birlikte şöyle El Crafting Table dediğimiz Crafting Table on a Stick kazanmış olduk. Tertemiz. Hatta giriş görevimizi de tamamlamışız. Burada onaylama işleri var. Bunları veriyor bize. Ama envanterim çok kalabalık olacak bunlardan sonra benim. Bu çok hoşuma gitmemiş olsa da. Güzel. Bu arada Ult Miner var. Ancak şu anda bunu kullanmak istiyor muyum? Şüpheli. Şöyle odunların hepsini aşağıya doğru bir toplayalım. Zaten bize sapling çıktı çünkü. Yakalayabildiğimiz bir şeyler olursa kaparız havada. Şimdi bunun hepsine bir plank yapalım. Ardından birazcık kendimize slab yapalım şu şekilde. Yani 60 tane herhalde şimdilik yeterli olur diye tahmin ediyorum. Şöyle şuradan genişleterek gidelim bir. Evet, bu kadarlık bir ada şu an için bize yeterli olur. Bununla birlikte şöyle saplingimizi hemen koyalım. Hop, kardeşim bize ezdin, ne yapıyorsun öyle? Ve crook'la birazcık toplayalım şunları. Güzel. İlk silkworm'umuzu da almış olduk. Bununla beraber string elde edebileceğiz artık. Biraz daha odun aldık. Bunu buraya koyalım. Bir görevlerimizi gözden geçirelim bakalım nelerimiz var. Şimdi sol taraftan ilerleyeceğiz ancak bunun için bize grass lazım. Yani şimdilik bunu askıya aldık. Buradan oak barrel en kolay yapabileceğimiz şey olduğu için hemen bunu bir yapılacaklar listemize ekleyelim. Ardından şöyle el crafting table'ımızı alalım ve bir tane barrel yapalım. Barrel da dursun şurada, belki yağmur yağar da içi dolar. Ve de görevimiz bitti. Ardından bunları aldık. Şimdi buradan yavaşça ilerlemeye devam edelim. Making 4. Bu arada görevlerin açıklamaları çok güzel yazılmış gerçekten. Böyle detaylı yazmışlar. Baya güzel o açıdan. Burada da dediği üzere içine birazcık sapling attığımızda bize 4 sağlıyor bu arkadaş. Tabii şu an için o kadar 4'ümüz yok. Yavaş yavaş toplayacağız. Hatta ilk 4'ümüzü de şu şekilde elde edebiliriz. 3 tane çıkmış bu arada. Görevden de gelmiş. Güzel. Şimdi bunu büyütelim o zaman bir. Hop. Tamamdır. 23 tane saplingimiz var şu anda. Bunun içini şöyle dolduralım. Bu bir yandan oluşmaya başlasın. Ben de o sırada daha fazla odun elde edeyim hemen. Tamamdır. İlk 4'ümüzü elde ettik. Ben de bir tane daha ağaç kırmış oldum. Şimdi görev sayfamızı tekrardan açarsak. Buradaki görevimiz bitti ve bize 10 tane daha 4 verdi. Bu mükemmel. Şimdi bizden grass seed istiyor. Tabii grass seed'i çıkarabilmemiz için önce bize ne gerekiyor? Silkworm görevini yapmamız gerekiyor. Yani string elde edeceğiz. Zaten bir tek bu kalmış. Bunun için de hemen şöyle ağacımızı büyütüyoruz. Ardından çıkmış olan kurtçuğumuzu şöyle yerleştiriyoruz. Ve yukarıda da progress kısmı artıyor zaten. Bu %100 olduğunda ağacımızın hepsi bembeyaz olacak. Ardından bize iplerimizin hepsini verecek. Ben de şu sağ en üstteki kısımdan tamamlamış olduğumuz tüm görevlerin ödüllerini şöyle alayım. Sanırım envanterim bayağı doldu. O yüzden artık sandık yapma zamanımız geldi diyebiliriz. Şuraya 2 sandığımı yerleştireceğim. Ardından şöyle eşyalarımı boşaltıyorum. Şu crook gelsin benim yanıma. Torçlarımızı da şöyle birkaç yere şimdilik yalandan yerleştirelim bakalım. Doğamıyorlar, güzel. Tabii ağacın üstünde doğabilir. Galiba ağacın hepsi infested olmuş, çok güzel. Şu anki crook'umuz bana yetmeyeceği için şöyle bir tane daha crook yapayım ben hemen. Şimdi bununla bunu kıralım. Ardından ikinci crook'umuzda da bunları alalım. Ve de toplamda 28 tane string elde etmiş olduk, çok güzel. Ağacı da kıralım hemen şu şekilde. Hop, bunları da topladık. Artık silkworm görevimiz bitti. Bunları böyle alıyoruz. Ve de sıradaki görevimiz olan Thieves görevine geçiyoruz. Bir tane oak sieve ihtiyacımız var. Bir de string mesh yapacağız. Şöyle bunun için bir tane slab'e ihtiyacımız var. 6 tanelik slab işimizi görecektir. Oak sieve'imizi yaptık. Bir de string mesh yaptık. Şimdi sadece bunu yerleştirmek kaldı. Bunun yerleşimini de sanırım buraya yapabilirim. Ardından içine mesh'ini de koyuyoruz. Çok güzel. Bunun görevi de bitti artık. Hemen ödüllerimizi alalım. Bize 3 tane daha sieve veriyor. Kendimize yatak da yapabiliriz bu arada artık. Şöyle 3 tane wool yaptık. Hemen crafting table'ımızı açalım. Ve kendimize en yakışıklısından beyaz bir yatak yapalım hemen. Ve şuraya yatabiliriz sanırım. Hemen bir tur uyuyalım.
Çok güzel. İkinci günümüze başladık. Peki bizi hangi görevler bekliyor acaba? Hemen şöyle bir açalım. Burada hatırlarsanız Grass Seed görevimiz vardı. Ancak bu Grass Seed görevi için 4'ü sievlerden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi artık sanırım daha fazla sapling'e ihtiyacımız olduğuna göre daha fazla ağaca da ihtiyacımız var. Yani bu süreci hızlandırabilmek için kendimize öncelikle bir balta yapalım. Ancak baltayı öyle herhangi bir şeyden yapmayacağız. Şöyle bir şey gösterirsek. Buna eğilip sağ tıkladığımızda böyle minik minik pebble'lar veriyor bize. Bu pebble'lar da oyun içindeki farklı taşlar aslında. Bunlardan birazcık toplayacağım böyle. Kendime bir taş balta yapmak istiyorum. Şöyle bir 5 dakika bunları toplasam farklı materyallerin hepsinden gelir. Evet, 5 dakika olmasa da bir 1,5 dakikadır falan yapıyorum. Bence şu an için kafi diyebiliriz herhalde, değil mi bu kadar materyale? Bence fazlasıyla kafi. Hatta şöyle gösterirsek neredeyse bir stack cobblestone'umuz olmuş bile. Bu arada aslında cobblestone generator yapabiliyoruz bu materyallerle birlikte. Ama diğer taşlardan da elde etmek için şimdilik bu şekilde bir yol izledim. Bunlardan da bu arada maden toplayacağız ileride. Maden yapacağız. Onları da geçeceğiz zamanla. Şimdi ben kendime bir balta yapmak istiyordum hatırlarsanız. Hemen o baltaya geçelim bir öncelikle. Şöyle baltayı yaptık. Artık odunları rahat ve hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bu arada ben bayağı bir slab yaptım ancak ondan vazgeçtim az önce. Siz o kısmı izlemediniz. Şimdi ben bayağı bir odun toplayayım. Evet. Baltanın dayanıklılığı bitti. O bitene kadar da bayağı bir sapling ve odun toplamış oldum. Şöyle göstereyim. Bayağı bir dedim 2 stack odun toplamışız. Yani başlangıç için gayet yeterli diyebiliriz buraya herhalde. Sapling miktarımızda gördüğünüz üzere 1 stack kadar saplingimiz oldu. Bu da demek oluyor ki daha fazla 4 elde edebiliriz. Şöyle 8 taneden bir tane 4 elde edebiliyoruz. Buradan bir 4 tane 4'ümüz gelsin bakalım. Ha, bu arada bu broken oldu artık. Böyle içine taş koyup bunu tamir edebiliyoruz. Şöyle yaparak. Direkt olarak kırılıp gitmiyor yani. Evet, daha fazla görev bitirmişiz biz bu sırada tabii ki. Crafting table, cobblestone ve plank falan elde etmişiz. Şimdi sıradaki görevlerimizde bize grass seeds ve de mycelium spores gerekiyor. Bunları da 4 çekerek elde edecektik hatırlarsanız. Şimdi bu kısım bana hiç güvenli gelmedi. Arkasını birazcık slab ile desteklemek istiyorum. Yani 2 blok daha şu tarafa gidersek sanırım bunların etrafında güvenli bir alan oluşturabiliriz. Tamam, çok güzel. Şimdi buradan 4'lerimizi alalım önce. Kaçtılar, yanlış yere tıkladım. Evet, burada. 4'lerimizi alalım. Bu şekilde toplu çekebiliyoruz bu arada bunları. Böyle. Bir tur daha çekelim. Güzel. Hatta bir tur daha çekelim. Hak ettik. Tamam. Şimdi elde ettiklerimize bakarsak pumpkin seed elde edebilmişiz. Maalesef hala grass seed'imiz yok. Evet, ilk grass seed'imizi elde etmiş bulunmaktayız. Bununla birlikte görevimiz de bitiyor hemen. Tak, bitti. Çok güzel. Bu grass seed sayesinde isminden de anlaşıldığı üzere grass block yapabileceğiz artık. Bu da mükemmel olacak. Tabii ki de grass block elde edebilmemiz için 4'lerden oluşan bir alan yapmamız lazım. Yani ben çok daha fazla 4 yapıp hemen geliyorum. Evet, şu an için 8 tane yapabildim. Alanı da şu tarafa doğru genişleteceğim muhtemelen. Şöyle şimdilik 4 taneyi böyle yerleştirelim. Ardından grass seed'imizi yapalım. Ve görevimiz bitmiş olsun. Bunlar bir yandan dağılsınlar orada. Hayır. Çok kötü bir şey yaptım. Ben buraya grass seed atmak istemiyordum. Bu kötü oldu birazcık. Neyse, sorun yok. Şöyle burası 4 tarafının başlangıcı olsun. Böyle alanlar yaparız etrafa. Bu arada gördüğünüz üzere inanılmaz fazla sayıda odun elde etmiş oldum bununla birlikte ben. Ve ilk sandığımızı da doldurduk. Çok güzel. Yani bu da şu anlama geliyor ki yeni sandık zamanı. Hemen yeni sandığımızda şurayı yapalım o zaman. Şimdi questlerimizi açalım. Vay. Bayağı fazla sayıda görevimiz bitti. Ve de bizden artık hammer yapmamızı istiyor. Hammer yapmamız inanılmaz basit bizim için. Hemen yapalım o zaman. Ve de stone hammer'ımız bitti. Çok güzel. Bunun da görevini bitirelim o zaman. Şöyle, çok iyi. Şimdi bizden blackstone, deep slate, dust ve sand ve bir de gravel istiyor. Şöyle gravel, deep slate ve blackstone. Bunları şimdi şu şekilde hammer'dan geçirip crushed hale getirelim. Bu da tabii ki sand'e dönüşüyor. Bir de sand'i de hammer'dan geçirirsek bu da dust'a dönüşüyor. Bayağı iyi ilerledik şu an için. Şimdi bundan sonrasını taşla devam edeceğiz. Bu arada evet, şöyle bir chisel'ımız da vardı. Bunu elimize alalım bir. Buradan taşları neler yapabileceğimizi görüyoruz. Bu arkadaş çok güzel. Sağ tarafta şu an ismini göremiyorum. Şu kısımdan dolayı. Ama bu arkadaş bayağı iyiymiş. Benim hoşuma gitti. O yüzden diğerlerine hiç bakmadan bu arkadaşla devam edeceğiz yolumuza. Hemen craft'ımızı yapıyoruz. Ve de hepsi cut cobblestone'a dönüşüyor. Çok güzel. Bu arada cobblestone generator'ımızı da bu malzemelerden yaparsak zeminin yanmasından da kurtulmuş olacağız. Artık buraya cobblestone generator'ımızı yapıp daha fazla cobblestone elde edebiliriz. Şimdi bir adet compressed blok yapmamız gereken şu şekilde görevimiz var.
Burada bizden 9 tane gravel istiyor. Hemen 9 tane gravel'ı zaten bize verdiği için bunları kullanarak compress blok yapabiliriz. Şöyle gravel'ımız bitti. Ve görevimiz de bitti. Tık tık yaptık bunu. Şimdi burada flint görevimiz var. Ama ona geçmeden önce şuradaki crushing compress blocks eşyasından yapalım. Bunun için de 9 tane stone hammer'a ihtiyacımız var. Yani 18 taş işimizi görecektir. Evet, compress stone hammer hazırdır. Bunun da ödülünü alalım hemen. Iron versiyonunu verdi bize, çok iyi. Şimdi bu kısımlar kilitli. Flint'e ihtiyacımız var. Şuradan flint'imi aldım elime. Görevimizde direkt elime almam yetti. Flint blok verdi bununla birlikte bize, çok güzel. 27 tane daha flintimiz oldu. Bunu da upgraded mesh görevinde flint mesh yapmak için kullanacağız. Hemen ekleyelim yapılacaklara. Sadece string mesh'e ihtiyacım var bunun için. Şöyle baltamı alayım ve bu arkadaşları buradan temizleyeyim. String mesh'lerim de geldi elime. Şimdi tam olarak 4 tane flint mesh yapmış bulunmaktayız. Süper. Tekrardan sieve'leri yerine koyalım. Üstlerine de mesh'lerini de şöyle yerleştirelim. Süper. Upgrade dedik artık bunları. Yeni görevimiz de bitti. 4 tane daha flint mesh kazandık. Yani 4 tane daha sieve yapabilirsin kardeşim sen kendine demek oluyor bu. Ben de hemen onu dinleyeceğim ve kendime 4 tane daha sieve yapacağım. Hemen şöyle tıkladım ve bundan 4 tane daha yaptım. Bu 4 taneyi de şöyle yerleştireceğim şu an için. Buraya kadar gidiyor olması lazım ya bunlar tek seferde. Bunlar dip dip olduğu için bu arada toplu bir şekilde çekebiliyoruz. Daha öncesinden görmüşsünüzdür. 5'e 5'lik bir alanın tam ortasına tıklayarak hepsini sieve'den geçirebiliyoruz. Böyle bir artısı var. Şimdi artık sıradaki görevimize geçersek Collecting Leaves görevi var. Flint Shears yapmamız gerekiyor. Hemen yapalım ondan ve Leaves, yaprak toplayacağız. Çok güzel. Hemen toplayalım. Bu arada yaprağım varmış benim. Görevin bitmiş olma ihtimali var mı? Çünkü Shears da istiyor. Tamam. Şöyle bir tane Flint Shears yapalım. Görev bitti. Tertemiz. Şimdi Water from Leaves görevimiz var sırada. Diyor ki sayfamızda da barrel'ların içine suyun dolmasını bekleyebilirsin yağmur yağdığında. Ancak bu daha yavaş olacaktır diyor. Bunun yerine yaprakları gidip de sen Crucible'ın içine yerleştirirsen buradan da su elde edebilirsin kardeşim diyor. Tamam, biz de oyun dinleyelim o zaman. Bunu yapılacaklara ekledik. Şöyle bir tane Crucible yapmış olalım şimdilik. Crucible'ı da buraya koyabiliriz sanırım. Şöyle yapraklarımı da alıyorum. Suyunu sık bakalım kardeşim sen bunların. Bu yavaş yavaş artıyor. Toplanabilecek miktarı gelince de toplarız bunu. Evet, bu görev de bitti. Bize bir tane de kendisi Crucible verdi. Güzel. Süreci hızlandırır kardeşim bu. Böyle bunun içine de daha fazla yaprak koyayım. Sıradaki görevimize geçersek Ore Chunks kısmına geldik. Artık madenleri elde edelim değil mi? Zamanı geldi. Şimdi de bu şekilde chunkları elde edebilmemiz için Crushed Deep Slate geçirerek bu tarz madenleri elde edebiliyorken, hatta şu seviyedeki madenleri elde edebiliyorken, Gravel geçirdiğimizde ise bunları elde ediyoruz. O yüzden oyunu dinleyip ne yapıyoruz? Hemen bunlardan birazcık yapalım. Şimdi Gravel'larım var envanterde. Bunları geçireceğim. Şöyle geçirmeye başlayalım hepsini ve güzel madenler kazandık sanırım. İyi, demirimiz bitti. Copper'ımız geldi. Görevimiz de bitti zaten. Copper ve demir istiyordu bizden sadece. Çok güzel. Bu arada bunların kullanım şekli de şu şekilde. Iron Ore Chunk'ımdan 4 tane var. Hop, bunları birleştirdiğimde bana bir tane Iron Ore veriyor. Sıradaki görevimize geçebiliriz. Bu arada birkaç görev daha bitmiş. Daha fazla XP. Bu arada 19 level olmuşuz. Mükemmel. Şimdi sıradaki görevimiz için Squeezer ve Copper Ore Hammer'a ihtiyacımız var. Şöyle hemen yapılacaklara ekleyelim bu arkadaşları. Ve gece olmuş. Öncesinde bir uyuyalım. Şimdi görevimiz için gereken materyalleri bir üretelim. Değil mi? Ne istiyor bizden? Block of Iron istiyor. Yani 11 tane demire ihtiyacımız var bu arkadaş için. Sanırım sıkıntı olabilir bu. Bunun için ise 18 tane Copper'a ihtiyacım var. Anladım. Yani bana diyor ki kısaca, kardeşim sen gideceksin. Bunları paşa paşa oradan geçireceksin gravel'larını. Sonra geleceksin yanıma diyor. Tamam, ben de sözünü dinlerim onun. Bu arada sanırım artık Cobblestone Generator yapma vaktimiz geldi gibi hissediyorum. Sanırım burası iyi. Şöyle bir 5 blok kazalım buradan. Evet, 5 tane kazdık, süper. Bunların altlarını doldurmamız lazım. Bu kısımları dolduruyoruz. Şimdi ise buraya gidip buz ve lavımızı alıyoruz. Buradan lav gelsin kardeşim. Buradan da buzum gelsin benim. Süper. Birazcık böyle taş toplayayım ben. Çünkü gördüğünüz üzere çok fazla madene ihtiyacımız var. Evet, şu an için bir stack topladım ben. Yeterli olabilir belki. Yani eğer şanslıysak. Hemen bunları şöyle bir compressed hale getireceğim bir. Çok güzel. Ardından buraya gelip compressed iron hammer'ımı alacağım. Ve bu şekilde bunları dizip basit bir şekilde gravel'a çevireceğim. Artık gravel'ları geçirebiliriz. Şöyle 63 tane.
Hazırsak başlayalım. Değil mi? Hepsini dolduruyoruz. Çok güzel. Şimdi kazanca bakarsak 9 tane Iron Chunk kesinlikle yeterli gözükmüyor ve 6 tane de Copper Ore Chunk gelmiş. Maalesef yeterli gözükmüyor ki bunlardan bir tane Copper Ore yapabiliyorum. Demek ki işlem çok daha uzun sürecek. O zaman ben çok daha fazla materyal üretmeye geri döneyim. Bir de şu şekilde maden sandığı yapıp bunun üstüne... Hayır, bu şekilde de yapamam. Hep aynı hatayı yapıyorum. Şükür başardım. Madenleri bunun içine koyacağım. Maden sandığımız olacak bu. Ben o zaman çok daha fazla maden elde edip hemen geleyim. Evet dostlar, tekrardan geri geldim. Burada uzun bir taş toplama serüveninin ardından bu madenleri elde ettim. Gayet tatmin edici. Ancak gereksiz uğraşın sonucunda bunları elde ettim. Çünkü zaten biz görevlere geldiğimizde burada bizim yerimize otomatik olarak taş üretebilecek stone generator'ımız var. Olsun diyelim ve buna giden görevleri yapmaya başlayalım isterseniz tekrardan. Öncelikle bize bir adet clay lazım. Peki clay nasıl yapılır? Barrel'ın içinde su olur. Sen bunun içine dastını koyarsın ve bu sana otomatik olarak clay verir. Bu kadar basittir. Burada bu arada video dışındayken yağmur yağdı ve bu barrel'ların içi komple doldu. Bu sayede de fazlasıyla suyumuz oldu. Hatta bir de sınırsız su kaynağı yapalım isterseniz. Hemen şuradan gelip de bir bucket'ımızı alalım. Su kaynağımızı da sanırım burayı yapacağım. Şu an için şöyle yaptık burayı. Burayı da bununla kapattık. Ardından şuraya water bucket'ı koyduğumuzda artık sınırsız suyumuz hazır. Hatta şurayı da açalım ve alt tarafını kapatalım. Tamamdır, mükemmel oldu. Tertemiz. Artık buradaki sulara da ihtiyacımız yok yani. Ben bunların içindekileri yok edeyim hemen. Güzel, bunların içini birazcık boşalttım. Şunlar kalabilir, zaten amacı su toplamak olduğu için. Kesinlikle uygun. Hatta bir uyuyalım öncesinde. Bu arada yaklaşık 2,5 ile 3 saat arası zamanı geride bıraktık. Çünkü ben birazcık burasıyla alakalı planlama da yaptım. Buradan öncelikle ödülümüzü alalım o zaman. Clay ball'umuzu aldık. Şimdi bunu hallettik. Sırada ise porcelain clay var. Peki bu nasıl yapılır? Bu da bone meal ve clay ball ile yapılır. Şimdi bizim bone meal çıkarmamız gerekiyor. Bone meal da şu şekilde dust'ı sieveden çekerek elde ettiğimiz bir arkadaş kendisi. Şansı okey. Kabul edilebilir miktarda. Şimdi elimizdeki dust'ları o zaman burada bir çekelim bakalım bize neler verecek. Çektik ve bir tane bone meal kazandık. Ancak bir tane bone meal bizim için yeterli değil. O yüzden çekmeye devam edeceğiz. Hatta birazcık da dust yapacağım hemen. Bu arkadaşları önce şu şekilde gelip compressed hale getiriyorum. Ardından buraya bunları diziyorum. Ve de compressed stone hammer'ımla eziyorum. Ardından çıkan sandleri de compressed stone hammer'la eziyorum ve 64 tane dust'ımız oldu. Artık bunların yeterli olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Bence yeterli miktarda çıkardık sanırım. Aynen. 6 tane çıkarmışız. Birazcık redstone'umuz da var. Bunlar da çok güzel. Şimdi bunları buraya bir boşaltalım önce. Çok güzel. Artık bunları üretebiliriz. Bu arada 3 tane üretmeye çalışmamın sebebi buradaki bucket'tan yapmak. İçinde ancak zaten ödül olarak 6 tane veriyormuş. Bu kısmı unuttuk. Hemen bir tane yapalım o zaman bu arkadaştan. Buradan hemen clay ball'umu alıyorum. Ardından kendisinden bir tane üretiyoruz. Ve görevimiz ise bize ödül olarak 6 tane daha veriyor. Bununla birlikte şimdi porcelain bucket yapacağız. Porcelain bucket nasıl yapılır? Geliriz hemen şu şekilde. Normal bucket gibi koyarsınız. Bu unfired porcelain bucket olur. Hala fırın yapmamışız lan buraya. Vay be, hiç eksikliğini de çekmedim. Taşım olmaması peki. O kadar fazla taş topladıktan sonra. Hemen birazcık taş toplayalım. Hayır vur, yakma beni yakma. Aman. Biraz sinirli gördüm seni, sakin ol. Tamamdır, 10 tane kadar taş topladım. Şimdilik işimizi göreceğini düşünüyorum. Bununla birlikte artık uzun süredir yapmamış olduğumuz o fırını yapabiliriz. Evet, çok güzel. Fırını da şöyle koydum şimdilik. Bunun içine şimdi unfired porcelain bucket'ı atıyoruz. Birazcık slab atalım içine. Bu pişe dursun bakalım. Ve de porcelain bucket'ımız hazırdır. Görevimiz de bitti. Hemen ödülümüzü alalım buradan. Bunun ödülü de bir su kovası. Hiç yokmuş gibi, teşekkür ederiz. Bunun görevi de bitti. Güzel, daha fazla su kovamız oldu sanırım. Şimdi asıl bizim otomatik olarak lav üretmemiz gerekli. Bunun için de porcelain crucible yapmamız gerekiyor. Bu arkadaşın yapımı da şu şekilde. Kendisini yapmak için 7 tane porcelain clay ball'a ihtiyacımız var. Hemen 7 tane porcelain clay ball yapalım o zaman. Şöyle 5 tane yapabildik şu an için. Daha fazlasını yapabiliyorken neden durdu bilmiyorum. Tamam, 7 tane yapabildik artık. Şimdi bununla şu şekilde unfired porcelain crucible'ımız hazır. Ve bu arkadaşı tekrardan ısıtıyoruz böyle. Ve de porcelain crucible hazırdır. Evet dostlar, şimdi porcelain crucible'ı lavın üstüne koyuyoruz. Bu arada eğer lavın üstüne koyarsak 3 kat hızlı, ateşin üzerine koyarsak da 5 kat hızlı çalışabiliyor porcelain crucible. Ateşli versiyonunu da birazdan yapacağız. İsterseniz hemen biraz taş toplayalım ve lava çevirelim bu sistemi. Şöyle içine atalım, lava dönüşmeye başlasınlar. Bu arada görevimiz de bitti. Onun da ödülünü alalım. Bir tane daha porcelain crucible ve netherrack. Fena değil.
Şimdi yeni görevimizde de bizden bu arada lav kovası istiyor. Bu bizim için inanılmaz basit. Hemen halledelim onu da. Şöyle alalım. Görev niye bitmedi lan? Evet dostlar, lav kovasını alıp üstüne tıkladım. Biraz bekledim falan oldu, garip bir sistemmiş. Ama hallettik en azından. Şimdi ödüllerimizi alalım hemen. Ve de artık 16 tane daha Nether'a kazandığımıza göre az önce de söylemiştim zaten 5 kat hızlı çalışan ateşli versiyonu yükseltebiliriz Crucible'ımızı. Tabii ki bunun altını yakmak için bir tane de çakmak yapalım kendimize. Çok güzel, çakmağımız da hazır. Artık geriye sadece bu netherrack'ların hepsini şöyle yakmak kaldı. Crucible'ımız artık 5 kat hızlı hale geldiğine göre süper hızlı lav üretebiliriz. Yukarıda da gördüğünüz gibi 5-5 artıyor. Buradaki 5 kat dediği olay bu aslında. Vaadini yerine getiriyor yani. Bu arada buradan da diğer sayfalarda bitmiş olan görevlerin ödüllerini topluca alabiliriz. Vay. Çok fena ödüller geldi. Şimdi de artık stone generator yapıp sınırsız cobblestone elde ederek manuel olarak taş topladığımız o sıkıcı günlerden kurtulabiliriz. Gerekli malzemeleri topladım sonunda ve şükür artık sonunda üretmiş olduk stone generator'ımızı. İnanılmaz mutluyum. Şimdi bu ön taraftaki 3 bloğu kazıp ardından stone generator'ı tam olarak ortasına koymayı planlıyorum. Son olarak yanına su, diğer yanına ise lav koyuyoruz ve artık stone generator'ımız hazır ve üretime başlamış durumda. Ancak şu an için ne kadar ürettiğini göremiyoruz. Bunu görebilmek ve taşlarımızı elde edebilmek için de yardımımıza drawer koşuyor. O yüzden hemen bir tane drawer yapalım. Ve de artık taşlarımız da geldi. Bu da bayağı iyi oldu. Tabii içine düşmemek için su ve lavın üstünü kapatalım, yoksa can sıkıcı olabilir cidden. Şimdi her şey hazır olduğuna göre geriye sadece ödüllerimizi almak kaldı. Onları da alalım. Süper. Bir sonraki kademeye geçebiliriz artık. Ve bu kademe ise maden katlama. Buradaki Squeezer ve Orehammer ikilisiyle topladığımız madenleri tam olarak 4 katına çıkarabiliyoruz ve bu işlerimizi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. İlk olarak Orehammer'ın yapımından başlayalım. Gayet basit yapımı. Bunun için birazcık compressed cobblestone yapıyoruz. Bunları hammer'dan geçiriyoruz. Ve de son olarak artık CV'lerden geçirip madenlerimizi elde edebiliriz. Oh, bayağı maden birikti. Hepsini şöyle toplayalım bir. 3 stack gravel'dan elde ettiklerimiz bunlar. Ve fena değil. Copper yetersiz, o yüzden biraz daha gravel çekmem gerekli CV'den. Ben devam edeyim biraz daha o zaman. Copper'lar da ısına dursun burada. Oğlum avradın, hayır. Hayır. Şimdi bu postadan çıkanları da topladığımızda yeterli copper'ımız olmuş oldu. Bunu da ısıtalım hemen. Çok güzel. Artık copper ore hammer'ımızı yapabiliriz. Öncelikle 2 tane copper blok yapalım. Ardından sticklerimizi alalım. Ve de copper ore hammer'ımız hazırdır. Süper. Şimdi ise sıradaki aletimiz olan squeezer'a geçiyoruz. Bunun yapımı için de 10 tane iron'a ihtiyacımız var. Hemen iron'larımızı alalım o yüzden. Toplam 25 tane iron ore'umuz oldu bu sayede. Şimdi bunların sayısını gizemli bir şekilde çoğaltacağız. Boom! Şimdi bunların yaklaşık 10 tanesini bir ısıtalım. Evet, ısındılar artık ve squeezer'ımızı yapabiliriz. Bir tane iron blok yapıyoruz hemen. Ve squeezer'ımız hazır artık. Şimdi bu squeezer'ı kurmak için şu kısmı birazcık genişletmek istiyorum öncelikle. Evet, alanı genişlettik, güzel oldu. Artık daha ferah oldu burası, mükemmel. Şimdi squeezer sistemimiz için öncelikle bir tane pressure plate yapacağız. Yani basınç plakası. Hop, hazırdır kendisi. 2 tane de armor stand yapmamız lazım. Bunun yapımı da gayet basit. 3 tane taş ısıtmamız yeterli. Hemen atıyoruz fırına. Pişti bile. Şimdi bunlarla da slab'imizi yapıyoruz. Ve de armor standlerimiz hazır. Artık sistemimizi kurabiliriz. Son olarak biraz da blok alalım buradan. Öncelikle squeezer basitçe nasıl çalışır onu göstereyim. Squeezer'ı koyuyoruz. Önüne pressure plate koyuyoruz. Ve üstüne çıkıp zıplıyoruz. Evet, bu şekilde yaptığımızda bize 6 tane raw copper veriyor. Bunları da Orehammer'dan geçirdiğimizde tam 12 tane copper dust elde edebiliyoruz. Ve de 12 katına çıkmış oluyor. Bu şekilde mükemmel. Şimdi squeezer'ın konumunu sıfırlamak için de pressure plate'e basıyoruz. En basit şekilde sistem bu şekilde çalışıyor. Tabii biz bunu biraz daha otomatik bir hale getireceğiz. Bizim yerimize bu minik adamlar zıplayacak. Öncelikle 4 blok yukarıya çıkıyoruz. Ardından bir blok squeezer'a doğru gidiyoruz ve bu bloğu armor stand dostumuzu yerleştiriyoruz. Bir tane de karşı duvara bakarak diğer armor stand'i yerleştiriyoruz ve üstteki bloğu kırıyoruz. Kendisi arkadaşın yanına geliyor ve bu şekilde zıplamaya başlıyorlar. Bu sayede bizim yerimize orlarımızı eziyorlar ve pressure plate'e bastığımızda ise squeezer konumu sıfırlanıyor.
Bu arkadaşlar da zıplayıp yeni madene yazıyorlar. Bu şekilde çalışıyor sistem. Çok basit ve bayağı işlevsel oluyor. Mükemmel. Bunun ödüllerini de alalım hemen. O güzel ödüller geldi oradan. Şimdi ise madenleri katladık. Bunları ingot'a çevirmeye de hızlandıralım deyip Iron Furnace görevimize geçebiliriz artık. Yapımı ise bu şekilde gayet basit. Bu yüzden hemen biraz yarı otomatik sistemimizde demir elde edelim. Elde ettiklerimizde bir tur ısıtalım hemen şöyle. Demirlerin ısınması çok uzun sürdüğü için 8 tane daha fırın yapmaya karar verdim. Onları da halledelim hemen. Tertemiz. Bir de Oremer'ım kırılmıştı. Onun da demir versiyonundan yapalım bir tane. Hazırdır Oremer'ımız da. Evet, artık yeterli sayıda demirimiz oldu ve Iron Furnace yapabiliriz. Çok güzel. Ödüllerimizi de alalım hemen. Ödül olarak da Iron Furnace'a yükseltme vermiş. Yani 2 tane Iron Furnace'ımız oldu. Bu da işlevsel olabilir. Güzel. O zaman fırınımızı da şöyle Crucible'ların arkasına tam buraya koyabiliriz sanırım. Iron Furnace'ın da içi bu şekilde bu arada. Şuradan tüm giriş çıkışları sıfırlayalım bir önce. Bir de bu fırınımıza geliştirmeler takabiliyoruz bu arada. O yüzden bunlardan biri olan ve daha hızlı maden ısıtmamızı sağlayacak olan Blasting Augment'ı yapacağız ilk olarak. Şimdi bu augment için paper'a ihtiyacımız var. Paper'da en kolay sawdust ve su kullanarak yapabiliyoruz. Sawdust içinse öncelikle sawmill yapacağız. Yani ilk hedefimiz bu arkadaş. Bunun için bir tane stone cutter yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle basitçe yapalım. Tertemiz. Bununla birlikte sawmill de hazırdır. Mükemmel. Buraya bırakabiliriz sanırım sawmill'de. Şimdi sawmill'in içine odunumuzu bıraktığımızda ve buradaki bar dolduğunda ise bize bu şekilde sawdust veriyor. Sawdust'ımızı da alıp artık paper üretebiliriz ve ürettik de. Son olarak bir de blast furnace yapmamız gerekiyor. Yapım zaten çok zor değil gördüğünüz gibi. Şurada birazcık smooth stone yapalım hemen. Smooth stone'larımız bitti. Artık blast furnace yapabiliriz. Çok güzel. Ve de son olarak artık asıl yapmak istediğimiz blasting augment'ımız da hazırdır. Hemen bu arkadaşı fırınımıza takalım. Taktığımızda da bu kısma gidiyor bu arada augment'lar. Hemen bir de Iron Furnace'ımızın hızını bir test edelim değil mi? O kadar yaptık sonuçta. Gördüğünüz gibi normal fırına oranla biraz daha hızlı diyebiliriz sanırım. Bir de bu şekilde bir augment'ımız var. Bu da fırınımıza aynı anda 2 adet maden koyabilmemizi sağlıyor. O yüzden bu augment'tan yapacağız şimdi. Hop, gerekli malzemeleri topladım ve geldim. Şimdi artık bu augment'tan da üretebiliriz ve ürettik de. Hayırlı olsun. Artık fırınımıza yeni geliştirmesini şöyle takabiliriz. Çok güzel. Hayır. Yalnız kömürleri atmasan daha iyiydi sanki fırın kardeş. Seni o kadar geliştiriyoruz. Karşılığını böyle verdim valla. Büyük ayıp ettin açıkçası. Neyse. O zaman buranın düzenini biraz değiştirelim ki olası eşya düşürme vakalarının önüne geçelim. Evet. Bu şekilde oldu yeni konumlandırmamız. Bu arada gördüğünüz gibi artık fırınımız aynı anda 2 maden pişirebiliyor. Ancak kömür yerine enerji istiyor bizden. Peki biz bu enerjiyi nasıl üreteceğiz? Buradaki Magmatic Generator sayesinde tabii ki de. Kendisi lavı enerjiye çevirebiliyor. Bu sayede Crucible'larda lav üreterek artık bunu enerjiye çevirebileceğiz. Kendisinin yapımı da bu şekilde. Aşırı pahalı olmayan malzemeler istiyor ki çok fazla maden üretebildiğimiz için artık bu bizim için problem değil zaten. Ve artık gerekli malzemeleri hazırladığımıza göre sınırsız enerjimize kavuşma yolunda ana adımımızı atabiliriz. Hop, kendisi de hazır artık. Şöyle yerleştirelim hemen Magmatic Generator'ımızı da. Şimdi peki biz bu enerji üretimini nasıl otomatik hale getireceğiz derseniz. O kısımda da devreye pipe'lar giriyor. Öncelikle item pipe yapacağız ve de sınırsız taş ürettiğimiz kısımdan Crucible'larımıza otomatik taş göndereceğiz. Bu sayede Crucible'larımız otomatik olarak lav üretmeye başlayacak. O yüzden şimdi hemen kendimize item pipe yapalım. Ve de artık item pipe'ımız hazırdır. Sırada ise Fluid Pipe var. Hatırlarsanız Item Pipe sayesinde otomatik lav üretmeye başlamıştık Crucible'larda. Şimdi ise bu ürettiğimiz lavları sıvı taşıyacak olan borularımızla Magmatic Generator içerisine aktaracağız ve de enerji elde edebiliyor olacağız artık. Hemen Fluid Pipe'larımızı da yapalım o zaman. Hop! Fluid Pipe'larımız da hazır. Çok güzel. Son olarak da bu boruları kontrol etmek için kendimize bir wrench yapalım. Yapımı da zaten inanılmaz basit. Ve bu arkadaşımız da hazır olduğuna göre hadi gelin artık sistemimizi kuralım o zaman. Öncelikle item pipe'larımızı taş depomuza ve crucible'larımıza bağlıyoruz. Ardından shift sağ tık ile eşyaların çekileceği kaynağı belirliyoruz ve de gördüğünüz gibi crucible'ların içi taşla dolmaya başlıyor. Bu kadar basit. Sırada ise burada oluşan lavları çekmek için fluid pipe'lar var. Şu şekilde pipe'ları bağlıyoruz.
Ardından wrench ile sıvıları crucible'lardan çekmesi için yine shift sağ tık ile crucible'ları çıkış olarak ayarlıyoruz. Artık gördüğünüz gibi lav magmatik generator içerisine geliyor ve enerjimiz otomatik olarak üretiliyor. Mükemmel. Son olarak bu enerjiyi fırınımıza taşımamız gerekiyor. Bunu iki yolla yapabiliyoruz. Ya biraz daha enerji pipe yapıp kablo ile enerjimizi taşıyacağız ya da basitçe Iron Furnace'ımızı magmatik generator'ın üzerine koyacağız. Ki ben üzerine koymayı seçiyorum şu an için, daha basit olacak çünkü. Ve yeni sistemimizin görüntüsünü bu şekilde güncelliyoruz artık. Sonunda sınırsız enerji üretebiliyoruz ve de sistemimiz bitti. Mükemmel. Hemen yeni sistemimizi test etmek için birazcık test yaptım. Koyup üretim hızımızı bir test edelim. Gerçekten şu an için güzel bir hıza sahip diyebiliriz sanırım. Hatta istersek bu kısma sandık koyup fırından çıkan madenlerin item pipe kullanılarak otomatik sandığa dolmasını da sağlayabiliriz. O da şu şekilde olur. Item pipe'ımızı sandığa bağlarız ve fırını çıkış olarak ayarlarız. Bir de fırının içindeki bu kısmı çıkış olarak seçersek bu da tamamlanmış oldu artık. Tam otomatik hale geldi. Mükemmel bu bizim için. O zaman artık geriye sadece ödüllerimizi almak kaldı. Onları da alalım hemen. Sadece XP verdi. Yeterince tatmin etmedi ödüller ama olsun diyelim. Artık yeni görevimiz olan Mycelium Spores üretme görevine geçebiliriz. Peki Mycelium Spores nasıl üretilir? Gördüğünüz gibi Sieve'den 4 çekerek Mycelium Spores elde edebiliyoruz. Eğer Iron Mesh kullanırsak %10 şanslı, Flint Mesh kullanırsak %5 şanslı elde edebiliyoruz. O yüzden gelişmiş madenleri elde etmek için şansımızı arttırmak hem de Mycelium Spores daha kolay elde etmek için tüm meshlerimizi demir versiyonuyla değiştireceğiz ve aynı zamanda aynı anda maksimum sayıda sieve kullanabilmek adına 25 tane sieve ve 25 tane Iron Mesh yapacağız. Birazcık uzun sürecek ama sorun yok. İsterseniz öncelikle 25 tane sieve yaparak başlayalım, değil mi? Evet, ürettik ancak bir tanesi fazla oldu. Hemen yok ediyoruz şöyle. Görüşürüz kardeşim. Sieve'leri buranın tam ortasına yerleştirmeye karar verdim. Hemen bunları da bir dizelim önce. Sandıkla çakıştığı için yerleri sandığı başka bir yere taşıyalım. Çünkü sieve'lerimiz daha öncelikli. İçinden çıkan madenlerin aşağı düşmesini istemeyeceğim için tam ortaya koydum kendisini. Şimdi bizim elimizde 8 tane flint mesh var. Biliyorsunuz ki meshler sırayla yapılıyor. Öncelikle cloth mesh, ardından onu flint, daha sonra da iron seviyesine yükseltmemiz gerekiyor. Yani öncelikle 17 tane cloth mesh yapacağız. Ve her bir cloth mesh için 9 tane string'e ihtiyacımız olduğu için toplamda 153 tane string'e ihtiyacımız var. Ki bizde sadece 13 tane var. Bu yüzden ben 140 tane daha string elde etmek için biraz uzun bir amelelik serüvenine başlayayım. Elde ettiğimizde tekrar görüşmek üzere o zaman. Ben burada çalışırken bir tüccar arkadaşımız geldi. Bakalım neler satıyormuş. Birazcık çöp gibi sanki ama öldürmeyeceğim şimdilik. Adana'ya takılmaya devam etsin bakalım. Gördüğünüz üzere sağlam bir zula elde ettik. 209 tane tam string topladım. Artık üretime başlayabiliriz o zaman. Şöyle 17 tane cloth mesh'imizi bir yapalım önce. Şimdi de bunları flint mesh'e dönüştürmemiz için 68 tane flint'e ihtiyacımız var. Ki bizde de fazlasıyla flint var, o yüzden hemen üretebiliriz kendisini. Şöyle 16 tane ürettik. Eksik almışım flint'i maalesef. Son kalan flint mesh'imi de üretiyorum. Tertemiz. Sırada ise bizi yine bir miktar uğraştıracak olan 100 tane Iron Mesh yapma adımı var. Bu adımı yapabilmek için ben fazlasıyla taş alacağım öncelikle. Bunları compressed hale getireceğim. Ve ardından hepsini hammer'dan geçirip gravel elde edeceğim. Bu gravel'ları da sieve'den geçirip demir elde edeceğim. Topladığım demirleri de ezip raw iron haline getireceğim. Bunu da alıp şöyle dust yapacağım. Son olarak dust'ları da ısıtıp demir haline getireceğim. Ve de İlk adım olarak 15 tanesini bitirdim şu an için. Hemen yaptıklarımızı yerleştirip daha fazla demir elde etmeye devam edelim o zaman. Gördüğünüz gibi çok daha fazla maden elde ettim sanırım. Artık kalan meşler de bitecek. 6 tane daha geldi ve tüm meşlerimiz bitti. Sonunda hemen bunları yerleştirelim o zaman. Ve artık kocaman ve gelişmiş bir sistemimiz var. Burada gördüğünüz gibi elmas ve zümrüt de elde ettim bu süreçte. Bunlar da çok güzel oldu. Sanırım artık sağlam bir ödül hak ettik. Şöyle ödüllerimizi bir toplayalım. Bu arada burada manuel olarak topladığımız bir görev ödülümüz de varmış. İçinde bakın sağda gördüğünüz ödüller çıkıyor. Bakalım ne elde edeceğiz içinden? Evet, sağlam bir çöp attım. Mükemmel. Burada yine manuel topladığımız bir ödül daha var. Buradan da tabii ki yapım muhtemelen daha uğraştırıcı olduğu için Stealing It seçiyorum ben. Evet, ana görevimize geri dönersek artık sağlam sieve'lerimiz var. Ve çok daha kolay Mycelium Seed elde edebiliriz. Hadi buna geçelim o zaman. Öncelikle çok daha hızlı 4 elde edebilmek için daha fazla barrel yaparak başlayacağım. Şöyle yerleştirelim bunları da.
Ardından uzunca bir süre ben içlerini yaprakla doldurup 4 elde edeceğim. Yeterli 4 olunca tekrar buluşalım o zaman. Evet, 36 tane elde ettim. Bakalım bize gerekli olan Mycelium Seed elde etmemize yetecek mi? Sieve'den geçirdik 4'leri. Hemen toplayalım bakalım. Oh, çok fazla eşya geldi. Üstte de gördüğünüz üzere görevimiz bitti. Demek ki elde edebilmişiz. Mükemmel. Toplamda da 3 tane Mycelium Seed elde etmişiz sanırım. İleriki görevlerimiz için de yeterli bir miktar, güzel. Şu kalan 4'leri de Grass'a dönüştürmek için buraya yerleştireyim. Evet, biraz daha 4 elde edip geldim ben dostlar. Bir sonraki görev için gerekecek çünkü. Öncelikle şöyle 8 bloktan oluşan toprak bir alan yapıyoruz. Ve buradan herhangi birine şöyle Mycelium Seed ile tıkladığımızda Mycelium elde etmiş oluyoruz. Buna geçmeden önce görev ödüllerimizi de alalım. Şöyle. Oh, gayet iyi ödüller vardı. Bahsettiğim bir sonraki görev de buydu bu arada dostlar. Witch Water elde edeceğiz. Bu da şu şekilde yapılıyor. Mycelium'un üzerine bir adet barrel koyuyoruz. İçine su koyuyoruz ve yukarıda da gördüğünüz gibi oluşmaya başlıyor. Bu kadar basit aslında. Evet, Witch Water'ımız da hazır. Artık bunu kovayla alabilir ve görevimizi bitirebiliriz. Görevimiz bitti sonunda. Ödülleri alalım hemen. Gayet kafi seviyede ödüller geldi bu arada. Güzel. Bu arada Witch Water'ın ne işe yaradığını da anlatayım. Çevresindeki Mycelium olan alanlarda mantar yetiştirebilmemizi sağlıyor. Mycelium'a gelirsek de Mycelium'da çevresinde 4 oldukça 4 blokları da Mycelium'a çeviriyor. Artık bu alanda mantar yetiştirebileceğiz. Ama bundan önce sıradaki görevimize bir bakalım isterseniz. Soul Sand üretme görevimiz var. Yapımı çok kolay bunun da. Witch Water'ı barrel içine koyuyoruz. Ardından bir adet sand alıyoruz. Ve bu sand'i Witch Water'ın içine koyduğumuzda bize Soul Sand veriyor. Bu da bu kadar basitti dediğim gibi. Bu arada burada Witch Water üretilsin bir yandan. Az önce dediğim gibi sınırsız mantar üretimi yapacağız ilerleyen zamanlarda çünkü. Hatta bir adet mantarımız çıkmış bile. Çok güzel. Evet dostlar, videonun bundan önceki kısmı sonradan seslendirmeyle oluşturulmuştu. Çünkü ben yaklaşık 2,5 saatlik bir kaydı tamamen sessiz bir şekilde almışım. Mikrofonu kaydetmemişim. Ne hikmetse. O yüzden o kısımları tek tek gittim seslendirdim. Şu anda kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. O yüzden az önceki kısımda en son ne söyledim? Bunu bilme imkanım yok. Bunu videoyu editledikten sonra göreceğim. Ancak şimdi kendimize bir adet mob spawner yapacağız. Bunun için de bolca taş alıyoruz hemen buradan. Bu kadarı fazlasıyla yeterli olur muhtemelen. Şimdi bu taşlarla bu tarafa doğru bir yol yapmak istiyorum. Çünkü burası hayvanların yaşayacağı güzel bir yer olacak. Bir de tabii ki ne kadar mob spawner da olacak olsa saçma sapan bir taştan yapmamak adına şöyle güzel cobblestone bricklerden bir mekan yapabiliriz. Tamam, şimdilik bu kadarını yapmış olalım. Ve de buradan yolumuza başlayalım. Evet, buradan itibaren yapmaya başlayabiliriz. Ortalama şu an buraya kadarki kısım 24 blok uzaklıkta. Yaratıkların doğması için gayet mükemmel bir aralık. Buradan büyütmeye başlayalım. Evet, mob spawner'ımız da hazırdır. Çok güzel. Artık yaratıklarımızı da öldürebileceğiz görevimiz için gereken. Ancak hepsinden önce yine yemek yemem gerekiyor. Hayvanlar gibi acıkmışım. Allah Allah, bunun ödülünün hepsini almamışım ben. Burada bir tane de soul soil kalmış. Güzel. Şimdi biz orada yaratıklar doğarken şuradaki küçük amelelik görevlerini yapalım o zaman, değil mi? Şimdi slime'ı yapamıyoruz. Çünkü buradaki 4'leri artırmamız gerekiyor. O yüzden öncelikle 4'leri artırarak başlayayım ben. Bu arada artık sanırım demir setlere geçmenin vakti geldi, değil mi? Onu da hemen yapalım. Şöyle önce Iron Pickaxe yapalım. Ardından da kendimize bir balta yapalım. Ve de tertemiz. Şimdi artık devam edebilirim ben 4 toplamaya. Evet dostlar, buraya çok daha fazla 4 koydum ve artık bunların grass olmaması için hiçbir sebep yok. Yavaş yavaş olacaklar. Tabii ben de bu sırada şurada gördüğünüz arkadaşları lime lime etmeye gideceğim. Hemen kendimize bir tane kılıç yapalım öncelikle. Ardından oradaki arkadaşlara bir selam çakalım, bakalım ne yapmışlar geceden beri. Bu arada üzerimizde hiçbir zırh yok. Bu beni birazcık... merhabalar dostlar, ne haber? Hocam ne haber? Merhabalar. Buraya mantıklı bir sistem yapalım, yoksa bunlar patlayıp yok edecekler burayı. Bu da benim... Gençler selamlar. Ben şöyle kendimi bir korumaya alayım tabii ki yine. Merhaba Slime hocam. Ne haber? Şunları alıp gideceğim ben ya. Hiç şey yapmayın. Hiç yorulmayın. Şuradan ben ufak ufak vurayım size. Valla çok saldırgan bir arkadaş görmüyorum şu an ama. Galiba yavaş yavaş öldü. Of, tertemiz. Ender Pearl Fragment. Güzel. Ne haber? Aman diyeyim. Spider-Man. Bu slime'lar iyi oldu bu arada baya. Hocam senin oradan atlamayacağını düşünerek rahat rahat vuruyorum ama. Eyvallah. Sizi de öldürdük. Gel bakalım sen de Spider-Man. Güzel. İyi lootlandık burada. Sadece birkaç duvarımız kırıldı. O da olur diyelim. Tuzu biberi.
Kapattık burayı. Görüşmek üzere. Burayı tekrardan bir sökelim. Tertemiz. Şimdi Zula'ya bakarsak. Cracked Guardian Gem iş yapar. Bedavadan zırhımız oldu. Çok güzel. Oley be. CTRL T'ye bas diyor. Bastım. Allah! Neymiş burası böyle be? He, burada bu tarz görevlerimiz var aslında yaptığımız. Anladım hocam. Drop chance'leri falan değişiyor. Tamam. Bu kısma bakarız. Neymiş diye. Şimdi görevlerimize geri dönersek. Buradaki mob öldürme görevimiz bitti. Böyle bir Gate Pearl task'imiz var. Ancak yapımı çok kolay bir şey değil sanırım, değil mi? Öyle mi adam? Ya herhangi bir bitki istiyorsun bunun dışında. Karşılaşması çok kolay değil. Birazcık kendimize zırh yapıp öyle kapışmamız lazım bunlarla. Ancak o görevi şu an bitiremeyiz o yüzden. Böyle kendimize bir herhalde Iron Set çeksek, bir kalkan alsak tamamlayabiliriz böyle bir durumda. Ama ona acele etmiyorum. Yani onu en sona bıraktım. Şimdi Obsidian'a bir bakalım. Barrel'ın içinde direkt olarak su ve lavı karıştırdığımızda bize Obsidian verdiğini söylüyor. Ancak bunu bizdeki tahta barrel'larda yapmayalım da şöyle stone barrel'ımız var. Bunda yapalım. Yanmasın kendisi. Bu yüzden bize toplamda 12 tane stone gerekiyor diyebiliriz. Slab'de yapacağımız için. Biz de o sırada birazcık lav alalım. Hemen şuradan hop bir posta aldık. Task mi bitti? Ne alakalı? İlginçmiş. Hemen buradan 5 tane olmuş. Burada da 5 tane olmuş. Son 2 tane daha alıyorum ve bitiyor. Ve de bitirdik. Şimdi bunların 3 tanesiyle şu şekilde slab yapıyoruz. Ardından yanları doldurduğumuzda bize stone barrel veriyor. Bu stone barrel kardeşimizi de buraya koyabiliriz. İçine lavımızı koyuyoruz. Ardından içine gelip bir postada su koyuyoruz. Hop. Ve de obsidianımız hazır. Mükemmel. Görevimiz bitti bununla birlikte. Ve bize 3 tane daha obsidian verdi. Bu da çok güzel. Bir de endstone yapabilir miyiz? Şimdi glowstone ve lavı barrel'da birleştirirsek bu bize endstone veriyormuş. Tamam. Yine çok kolay bir tarif. Hemen lavımızı aldık. Koyduk buraya. Buradan şöyle 4 tane redstone dust aldık. Ardından bu arkadaşları birleştirdik. Redstone dedim değil mi? Glowstone. Glowstone'u bunun içine... Evet, garip garip hareketler yaptım. Ancak glowstone dust'la yapılıyormuş. Görevde glowstone'la yapılıyor olarak söylemişti. Beni kandırmış. Birazcık zamanımı aldı o yüzden. Ancak görevi bitirdik sonunda. Çok güzel. Endstone görevimiz de bitti. Süper süper süper. Netherrack yapalım şimdi bir tane de. Şimdi burada hatırlarsınız ki Witchwater'ımız vardı. Bunu bir de lavla karıştırırsak bu da bize Netherrack veriyor. Süper. Bu görevimiz de bitti bununla birlikte. Evet. Bunun da ödüllerini aldık. Süper. Şu anda bu sayfayı bitirmemize engel olan bir slime görevimiz var ki bunun için süt lazım. Ve bir de free mobs görevi olan bu şekilde bir geçitin açılacağı ve içinden yaratıkların bize doğru koşacağı bir görev var. Bu arada bu görev sonucunda süte ulaşabiliyoruz. O yüzden eğer bitirmek istiyorsak bu görevi kendimize öncelikle zırh yapmamız lazım. Ardından o yaratıkların hepsini çat çat parçalayabiliriz. Burada birazcık daha demir buldum. Evet, bu demirler bize yetebilir. Gerek kalmadı sanırım. Teşekkür ederim. O zaman öncelikle kendimize bir tane zırh yapıyoruz. Ardından kendimize bir tane pantolon yapıyoruz. Ve de bir kask. Son olarak da bir ayakkabı. Artık demir setimiz hazır. Ve de bu gereksiz armor'a ihtiyacım yok. Bunları da giydik. Şu anda bayağı güçlüyüz. Tamamdır o zaman. Madem zırhlarımız bitti, artık geriye sadece bu geçidi oluşturmak kalıyor. Hemen bunu ekleyelim. Ve kendimize öncelikle bir tane Eye of Ender yapalım. Nerededir benim Ender gözüm? Ender Pearl'ü aldım. Bunların ikisini birleştirerek bir adet Eye of Ender yaptım. Şimdi bana 8 tane herhangi bir çiçekten gerekiyor. Böyle bir şey elde edebilir miyiz? Veya var mıdır? Tamam, o zaman benim çiçek toplamam gerekiyor belli ki. O yüzden şuradan alıyorum abi bone meal'larımı ve burayı büyütüyorum. Tamam, anladığım kadarıyla benim... Hocam ne uçuyor orada, ben uyuyayım bir. Anladığım kadarıyla benim 4 çekmem gerekiyor şuradan. Yoksa diğer türlü biz bu çiçeklere ulaşamayacağız. Yani yine çok fazla 4'e ihtiyacım var. O yüzden yaprak keseceğim bol bol. Maalesef sadece 25 tane toplayabildim ve tek seferde geçireceğiz hazırsak. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Umarım tekte biter. Aa, bitti gibi sanki ya. Sanki bitti gibi ya. Hadi bakalım. Hayır. Sunflower hiç gelmemiş. Bundan bir tane gelmiş. Ben botany pot yapmaya karar verdim bu arada. Bunun içinde yetiştirebilirim en azından bitkiyi. Şimdi bunun için bana 5 tane terakota lazım. Ve de flower pot lazım. Şöyle 4 tane clay ball alacağım. Bunun 3 tanesini fırında ısıtacağım şurada. Ve burada da bu clay'leri ısıtayım. Güzel. Bu terakotalar da bitti. Şimdi şöyle yapacağız önce. Burada Offender'ımız varmış. Buradan bir flower pot yapacağız. Ardından terakotaları koyup botany pot yapacağız. Daha sonra bu botany potun içinde yetiştirdiğimiz bitkinin otomatik olarak bir sandığa bir yere aktarılması için bunu hopper'lı hale getireceğiz. O da şu şekilde yapılıyor. Hopper koyuyoruz sadece üstüne, bu kadar. O yüzden bize bir tane sandık gerekiyor. Ardından bunun yanında birazcık demir alıyoruz. Hemen şu şekilde bir hopper yapıyoruz. Ardından botany potumuzu koyduğumuzda hopper botany pot oluyor. Çok güzel. Şimdi buradan birazcık tahta alıyoruz kendimize. Ardından drawer yapıyoruz.
basit bir şekilde. Ya sandık yapmama gerek yoktu aslında ama olsun yapmış olalım. Şimdi bu arkadaşın bitki üretebilmesi için şurada kendisine hemen kenara yerleştiriyoruz. Bunun üstüne de bunu koyuyoruz. İçine 4 koymamız gerekiyor kendisinin. Bir tane 4 böyle kenardan köşeden belki çıkmak istemez mi be? He? Sanırım istemeyecek. O zaman ben yine hemen 4 toplayayım. Aa çıktı. Yemin ederim çıktı. Oh be. Çok mutlu oldum. Şimdi bunun içine 4'ü şu şekilde. Ha, değişmiş bu. Tamam, içine 4'ü yerleştirdik. Ho istiyor bizden, bir de tohum istiyor. Tamam. Hocam şimdi ben sana o zaman en kralından bir tane ho yapayım mı? Bak. Geldim buraya sana. Demir bir ho yaptım hocam. Tamam mı? Iron on hazır senin. Şöyle koydum bunu buraya. Buraya da sunflower'ını koydum. Ne dedin o işe? Büyüyor değil mi bakalım? Vallahi büyüyor. Çalışacak, bu iş oldu. Tamam, bu sunflower'dan 8 tane olursa işte o zaman o geçidi açabiliyoruz. O geçitten çıkacak yaratıklarla nerede kapışmalıyım bunu hiç bilmiyorum. Ama şunun içini komple boşaltıp aslında onun içinde kapışabilirim bence yaratıklarla diye düşünmekteyim. O yüzden şimdi buraya gidiyoruz. İçini önce boşaltacağız, ardından da içini komple aydınlatacağız. Plan bu şu an. Hemen buradan birazcık kol alayım. Tamam, bu kadar torç benim işimi görür. Burada çok güzel. Bu da oluşuyor. Çok iyi abi. Mutlu etti. Şimdi o zaman buradaki arkadaşlarla bir kapışalım ufaktan. Şöyle bir taktik izleyeceğim klasiklerden. Şurayı kıralım. Ardından slab'imizi yerleştirelim. Bir gelsene sen. Bir gel bakalım. Ya, öldüremiyorum da can. Al lan avradın. Hayır. 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 48 level'ım gitti. Sorumlusu sensin bunun. Lan bak bir de onu da götürt. Bu çocuğu. Ulan var ya hepiniz geliyorum şimdi. Bekleyin oğlum. Gel. Gel seni. Patla anasını avradın. Gel bakalım. Gel. Gel kardeşim. Hepiniz gelin artık. Bu saatten sonra bir kere ölmüşüm. Koymaz artık bana. Ulan var ya. 48 level gidince bir üzdü harbiden. Hiç ölmemiştim ne güzel. Neyse. Yapacak bir şey yok diyelim. Tamam. Burada kapışırız belki o geçitten çıkacak yaratıklarla. Hocam seni alabilir miyiz ya? Neyse sen bir dur bakalım orada, halledeceğiz seni sonra. Ben bir yatayım önce. Burada da 7 tane daha olmuş lan. Bunu beklemiyordum bir anda. Hocam merhabalar. Güzel. Bu da 11 tane oldu artık. Şimdi Eye of Ender'ımı bir bulabilirsem bir yerden. Güzel, Eye of Ender'ı bulduk. Koyduk abi. Etrafını sardık çiçeklerle. Bunu böyle yaptık. Şimdi kendimize bir tane de kalkan yapalım, değil mi? Hemen geldik şöyle sardık kendimize. Üstüne bir tane de demir. Shield'ımız da hazır. Yani artık karşımızda kimse duramaz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum bu arada. İlk kez kullanacağım. Belki biz içinden geçip bir yere gidiyoruzdur. Ama ben şöyle bir atayım bakalım. Gelin çocuklar. İlk wave'imiz kolay. Gel yolla kardeşim. Hızlıca minik adam zombilerimiz geldi. Bu arada bu zombiler normale göre daha güçlü. Ve buradan çıkacak tüm yaratıklar da her... Arkamda niye spamlandı lan bunlar? Her turda gelecek yaratıklar normale göre daha güçlü yaratıklar olacak. Canları vesaire daha yüksek. Şimdi ikinci dalgamız gelecek. Benim etrafımda da doğabiliyorlar sanırım. Şöyle ben yemeğimi bir yiyeyim önce. Hadi bakalım gelsin. Hocam üstte de yanıyor güzel. Hop. Gençler sakin olalım. Hop aşağı. Tamam, menzilden çıkanlar hep geri ışınlanıyor. Full can mı gidiyorsunuz? Yok. İyi. Biraz zorladı. Harbi biraz zorladı. Yalan yok. Buraya da ödüllerimizi atıyor bu arada. Oo, kılıcımız kırılmış lan. Biraz baltayla koyalım bunları da. Aa, süre var lan yukarıda. Bir dakika. İşler değişti şimdi. O zaman bunların hepsini bir öldürelim. Ardından tamir edelim hemen şu kılıcımızı. Bunu da tamir edelim ne olur ne olmaz. Tamam. Hemen yemeği yiyelim. Tamamdır. Şimdi ekstra zırhlı bir arkadaşımız gelmiş oldu. Sen niye yanmıyorsun? Hafif köylüsün diye mi yani bu? Ne kadar? 35 saniyemiz var. Güzel. Bir kişi kalmış, o da bu arkadaş. Bunu da indireceğiz zaten şimdi. Sana kritik mi atsak ya? Oo, çok vuruyorsun lan. Tamam, bunu da indirdik. Ve de ödüllerimiz geldi. Artık hayvanlarımız burada. Minik adamlar. Merhabalar. Ödüllerimizi de topladık. Envanterimiz yetmedi tabii ki. O zaman hazır gelmişken şöyle bir şey yapalım mı? Süt lazımdı bize, hatırlarsanız. Hop, sütümüzü aldık. Taze süt kardeşim. Sizi aslında oraya ben kapatmak istiyorum da. Böyle bir şey başarabilir miyiz? Şöyle mümkünse. Gençler siz takılın burada, tamam. Çok güzel. Hocam sen de şöyle bir içeri doğru mu gitsen ha? Ne dedin o işe? Tamam. Şimdi bu arkadaşların oradan düşmesini istemiyoruz. O yüzden kendilerine şöyle güzel yollar yapalım ki oradan rahatlıkla inebilsinler. Değil mi? Aşağıya düşmeyin çocuklar. Artık şu eşyaları bir boşaltıp içeri girip içerideki eşyaları da boşaltalım. Tamamdır.
Bu görevi bitirdik. Ben içerideki eşyaları boşaltacağım birazdan. Ama ondan önce şu slime bloğu yapmak istiyorum. Koyduk bunun içine sütümüzü. Ardından suyumuzu... Önce su sonra süt. Aynen, tamam. Ve bununla beraber slime blokta yapmış olduk. Ve de bu sayfadaki tüm görevlerimizi bitirmiş bulunmaktayız. Hayırlı olsun diyelim. Ve de bu bölümü burada sonlandıralım o zaman isterseniz. Bu ilk 20 günlük kısımdı. 100 günlük bir seri olacak, yani 5 bölümlük bir seri olacak. O zaman dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve de hoşça kalın.